Merhaba, bugün sana sıfırdan başlayıp ilk 1 milyon TL'ye giden net uygulanabilir bir yolu göstereceğim. Burada şanslar, trendler, mucizevi fikirler falan filan değil. Tamamen sistemli, planlı, programlı, tekrarlanabilir bir sisteme dayandıracağız. Önce bir senle şu 1 milyon TL'nin çerçevesini çizelim. Bu bir hayal değil. Bu ölçülebilir bir eşiktir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Asıl kazanım burada para falan değil. Peki nedir asıl kazanım? Asıl kazanım kişinin para kazanabileceğine dair bu ediniminin kendisinde olduğunu göstermektir. Burada mesela bir kere sistemi kuruyorsun. Sonra o sistem ne oluyor? Tıkır tıkır kendiliğinden çalışıyor ve burada o ilk 1 milyon TL'yi alıyoruz. Bir kez sistemi kurduğun zaman bunu tekrar tekrar yapabildiğini görüyorsun. Bugünkü odağımız tam olarak bu. Şans falan değil. Beceri. Öyle gelişi güzel değil, sistem. Şimdi yaygın hatalardan bir tanesini sana söyleyeyim. Mesela senin arkadaşından görüyor olabilirsin. Ne diyor? Ya kanka ben işte ne yaptım? Bir alsat yaptım. Hemen zengin oldum. Yani buradaki mantık ne? Hemen zengin olmak. Aslında bizim mantığımız bu değildir. Çünkü bunlar bir ana gelir modeli değil. Peki bunlar nelerdir? Mesela elinde bir para vardır. Bunu çoğaltmak için yapabilirsin. Başlangıçtaki ihtiyacın ne peki? Çok düşük maliyetli, hızla nakit üreten bir modele ihtiyacın var. Yani her gün senin cebine para koyuyor, seni de ne yapıyor? Ayakta tutuyor. Genel olarak 4 tane yol var. Kısaca bunları bir kıyaslayalım. Şimdi burada gördüğün üzere gelir ve büyüme tablosu var. Birinci seçenek, 2, 3 ve 4 tane seçeneğimiz var. Oklara dikkatli bir şekilde baktığın zaman şimdi üstte ne yazıyor? Hızlı para. Solda ne yazıyor? Yani kırmızının alt kısmına baktığımız zaman birinci seçenek düşük büyüme ve yeşil veya turuncunun tarafına baktığımız zaman yüksek büyüme ve bunların altına baktığımız zaman yavaş para. Şimdi burada ilk seçeneğe bir göz gezdirelim. Ne bize gösteriyor? Şimdi bu seçeneğe baktığımız zaman yüz yüze hizmetler görmektesin. Nelermiş bunlar? Kişisel antrenörlük, teslimat sürücülüğü, mesela kurye hizmeti gibi, köpek gezdirme, tırnak tasarımı, video çekimi ve berberlik. Söz konusu bize yüz yüze hizmetler noktasında güçlü yanları nelerdir? Bunlar bizim için çok değerli. Güçlü yanlara baktığımız zaman hızlı para girişi vardır. Mesela iş biter bitmez ödeme alma olasılığı çok yüksektir. Mesela bugün bir berberin yanında çalışmaya başladığın zaman çırak olarak hemen bugün başlıyorsun. Akşam olduğu zaman ne oluyor? Paranı alabiliyorsun. Düşük başlangıç gideri, temel beceri ve az sayıda araç gereçle başlanılabilir. Mesela şöyle düşün. Bugün bir berberin yanında çalışmaya başladığın zaman müthiş bir kabiliyetin olmasına gerek yok. Ortalama bir kabiliyetin varsa hemen orada ne yapabiliyorsun? Başlayabiliyorsun. Bununla beraber hızlı dönüt ve öğrenme var. Mesela hizmet alan kişiden anında geri dönüş alır. İşi çabuk iyileştirirsin. Yakın çevre etkisi, ücrette esneklik, özenle ayrışma, çalışma birikimi bunların diğer güçlü yanlarının olduğunu görmekteyiz. Peki bunun zayıf yanları nelerdir? Yüz yüze hizmetlerin zayıf yanlarına bir bakalım. Neler var burada? Bakın büyümede sınır var. Bu çok önemli bir detay. Zamanın ve bedenen orada olma gereği kazanç tavanını belirliyor. Mesela sen bugün berberde çırak olarak başladın. Burada ne dedik? Zaman ve bedenen olarak oradasın. Bu ne yapıyor? Senin büyümeni daraltıyor. Bir diğer zayıf noktaya bakalım. Aynı anda tek iş. Bir saat çoğu zaman bir işe ayrılır. Günlük üretim sınırlıdır. Ulaşım ve düzenleme güçlükleri olabiliyor. Mesela yol, trafik, son anda vazgeçme gibi durumları gideri arttırabiliyor. Dış etkenlere açık olma. Örneğin bir takım hava olayları, sağlık sorunları, araç gereç arızaları bunun gibi. Başka? Kar payının daralması. Aynı nitelik düzeyini koruma güçlülüğü veya sürekli iş bulma yükü. Bunlar yüz yüze hizmetlerin zayıf yanlarıdır. Şimdi ikinci seçeneğe geldik. Peki bunlar nelermiş? Tabii ki yerel ürünler. Fırın ürünleri, el yapımı ürünler, sanat eserleri ve taze ürünler. Bunların peki güçlü yanları nelerdir? Bir kere somut güven var burada ve yerel bağlılık var. Yani görülür, dokunulur, tadılır ürünlerdir bunlar. Ve burada şöyle bir şey daha var. Mahalle aidiyeti sadık bir müşteri oluşturabiliyor. Diğer güçlü yanlara bakalım. Düşük başlangıç eşiği var.
Mesela evde yapabilirsiniz, atölyede yapabilirsiniz veya küçük ekipmanla hemen başlayabiliyorsunuz. Burada güzel bir diğer detay da ne? Hızlı dönüt var. Mesela müşteri geri bildirimleri çabuk iyileştirme söz konusu. Başka tekrar alım potansiyeli var. Örneğin özellikle fırın veya taze ürünlerde düzenli sipariş olabiliyor. Çeşitlendirme kişiselleştirilebiliyor. Mesela setler, paketler, mevsimsel seriler, isim olabilir, ölçüler olabilir, tema uyarlaması olabilir bunun gibi. Yüksek birim değer olasılığı var. Bakın bu çok önemli bir detay. Mesela sanat eserleri veya bir takım eserler ve özgün el işiyle daha yüksek kazanç sağlanılabiliyor. Bu ürünler noktasında ve son olarak baktığımız zaman kademeli satış kanalları burada söz konusu. Mesela neler olabiliyor? Pazar olabilir, fuar olabilir, kafe işbirliği olabilir. Bu çerçeve içerisinde değerlendirilebilir. Peki yerel ürünlerin zayıf yanları var mıdır? Tabii ki vardır. Ona da bir bakalım. Şimdi zayıf yanlara baktığımız zaman kısıtlı talep alanı ve dalgalanma söz konusu. Yerelle sınırlı kitle mevsim, hava, etkinlik etkisi ne yapabiliyor? Etkileyebiliyor. Yerel ürünlerde özellikle bakın taze dedik ya doğal olarak şimdi burada el yapımı bir takım ürünler var. Kekler, poğaçalar, şunlar bunlar da olabilir. Fırın ve taze ürünlerde elde kalma, bozulma potansiyeli var. Yani kısa raf ömrü, ziyan riski çok yüksek olabiliyor. Zaman emek yoğun üretimi yani kapasite sınırlı yetiştirme baskısı var. Gider baskısı ve nakit kilidi söz konusu. Lojistik standart sorunları, tanıtım itibar gereksinimi, ondan sonra komisyon, hak, belge yükü gibi bunlar da yerel ürünlerin zayıf yanlarını görmekteyiz. Bir diğer üçüncü seçeneğe geldiğimiz zaman burada küresel ürünleri görüyoruz. Peki bunlar nelermiş? Bakın giyim markası, stoksuz satış yani dropshipping, spor ayakkabı yeniden satış. Bu şu demek oluyor yani ayakkabıya yönelik çok niş bir üretim oluyor. Çok dar bir üretim oluyor. Bir ayakkabı formatında bunun gibi. Başka talep üzerine baskı yani print on demand üzerine görebilmekteyiz bu küresel ürünler. Peki küresel ürünlerin güçlü yanları nelerdir? Küresel ürünlere geldiğimiz zaman burada güçlü yanlarda çok önemli detaylar var. Küresel alıcı havuzu. Yani şehir, ülke sınırı yok. 7-24 saat ne yapabiliyorsunuz? Satış yapabiliyorsunuz. Ölçülebilir bir yapı var. Yani talep arttıkça satış ve süreçler büyütülebiliyor. Başka düşük giriş eşiği seçenekleri var. Mesela stoksuz modellerle başlangıç kolaydır. Marka birikimi, döviz geliri şansı söz konusu. Uzun vadede değer ve kur avantajı var. Başka otomasyon ve ölçüm. Mağaza, ödeme, tanıtım, raporlama sayısal yönetilir. Ürün tasarım çeşitlendirme söz konusu. Koleksiyon, seri, talep üzerine baskı ile hızlı deneme yapılabilir. Başka tekrar alım ve sepet artışı. Mesela aksesuar olabilir. Set ve çapraz satışlar geliri daha derinleştirebilmektedir. Peki küresel ürünlerin zayıf yanları yok mu? Tabii ki var. Peki bunlar nelerdir? Yeniden yatırım, tanıtım gideri. Karın önemli kısmı ürüne ve reklama gidiyor. Başka lojistik ve iade karmaşıklığı. Ülke, kurye, gecikme, hasar riski artabiliyor. Tedarik ve kalite tutarsızlığı var. Platform ve kural bağımlılığı olabiliyor. Sahte ürünler, telif riski var. Fiyat rekabeti ve marj daralması söz konusu ve son olarak baktığımız zaman özellikle bakın stok veya teslim kaynaklı memnuniyetsizlikler söz konusu olabilir. Dördüncü seçeneğe geldiğimiz zaman yani son seçeneğe geldiğimiz zaman çevrim içi hizmetler. Peki bunlar neler? Metin yazarlığı, video düzenleme, küçük görsel tasarımı, reklam yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Çevrim içi hizmetlerin peki güçlü yanları nelerdir? Yüksek kazanç payı söz konusu. Malzeme ve stok yok. Bilgi ve emek ön planda oluyor. Hızlı başlama söz konusu. Bilgisayar, temel yazılımlar ve birkaç iş örneğiyle hemen işe başlayabiliyorsun. Dünya geneli erişim söz konusu. Yani konumdan bağımsız müşteri. Günün her saati teslim. Düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Sonuca göre ücret. Saat yerine elde edilen etkiye göre ücret belirleme. Başka düzenli gelir olanağı. Aylık düzenli çalışma ile sürekli fatura kesebiliyorsunuz. Güven oluşturma. Önce sonra iş örnekleri ile ve müşteri yorumlarıyla hızlı ikna edebilirsiniz. Büyütülebilir bir düzeni söz konusu. İş yönergeleri, hazır kalıplar ve yardımcı kişilerle kapasitenizi çok rahat bir şekilde arttırabiliyorsunuz. Peki bu çevrim içi hizmetlerin zayıf yanları yok mu? Tabii ki var. Peki bunlar nelerdir? Sürekli müşteri arayışı, tanıtım, yazışma, yüz yüze görüşme gerektirebiliyor. Başka kapsamın genişlemesi riski söz konusu. Sınırlar net değilse iş yükü kontrolsüz artıyor.
zaman baskısı var. Gelirde oynamalar var. Hızlı yenilenme zorunluluğu söz konusu. Araçlar, gösterim kuralları, biçimler sık değişiyor. Başka müşteri yönetimi yükü, düzeltmeler, geri bildirimler, onay süreçleri zaman alıyor. Ödeme ve kural sorunları, peşin ödeme, zamanında ödeme ve sözleşme takibi disiplin istiyor. Eğer disipliniz yoksa gerçekten çevrim içi hizmetlerde bayağı zorlanabilirsiniz. Ben bugün 1 milyon TL'ye en hızlı, en sağlam bir şekilde ulaşılabilir olduğunu düşündüğüm hat çevrim içi online hizmetlerdir. Peki burada hangi online hizmetini seçmem lazım? Bunu biz 3 soruyla bulalım. Neyde gerçekten çok iyisin? Öğrenmekten keyif aldığın tam olarak şey nedir? Ve üçüncüsü, işletmelerin kalıcı olarak para kaybettikleri sorun nedir? Bunu bulman. Bu 3 sorunun kesişim noktası senin işini belirliyor. Yani senin üzerinde çalışacağın olanı bize göstermektedir. İlk işlerinde piyasanın biraz altında fiyatlarına gir. Çünkü senin amacın kazanırken öğrenmek. Bazı insanlar biliyorsun çok mükemmeliyetçiler. Ama mükemmel olmak noktasında maalesef senin aylarını alabilir. Bir somut örnek vereyim. Gayrimenkul ofislerine Reels, Shorts üretim, artı başlık etiket, artı aylık rapor paketi verebilirsin. Yerel restoranlara performans reklam, artı randevu rezervasyon otomasyonu yapabilirsin. YouTuber'lara thumbnail, başlık AB testi, açıklama optimizasyonu yapabilirsin. Hepsi doğrudan gelire ve müşteriye dokunuyor. Bu çok önemli çünkü işletmeler sonuç satın alıyorlar. Şimdi 1 milyon TL'yi taşıyan taşıyıcı 4 tane kolunu sana veriyorum. Bunlara beceri piramidi diyebiliriz. Piramidin en altında gördüğün üzere konumlama yazıyor. Peki konumlama ne demektir? Bir işi, ürünü ya da hizmeti kimin için, hangi sorunu nasıl çözdüğüyle ve hangi faydayı sağladığıyla birlikte insanların zihninde net ve ayrı bir yere yerleştirme işidir. Yani kısacası şu, ben kime ne sunuyorum ve neden beni seçsinler sorusunun tek cümlede yanıtıdır. Peki ben bunları yaparken nelere dikkat edeceğim? Sonuç odaklı konuş. Ne demek bu? Ne yaparım yerine sana nasıl kazanç sağlarım de. Başka paraya dokunan sorunu hedefle. Müşteriyi bulma, dönüşüm arttırma, sepet büyütme, tekrar satış. Biz bunlara odaklanmamız lazım. Doğru kitleyi seçmen lazım. Parası dönen, bütçesi olan, düzenli iş üreten alanlara yönelmen gerekiyor. Başka net olman lazım. Kime, hangi sorun için, hangi yöntemle, ne sürede, hangi sonuçla yardım ediyorsun? Açık bir şekilde yazman lazım. Başka teklifini sadeleştirmen gerekiyor. Az ama etkili paket, kapsam, teslim, ölçüm net olsun. Son olarak baktığımız zaman özellikle kanıt göstermen lazım sevgili arkadaşım. Peki bu ne demektir? Önce sonra örnekleri, yani before after yapacaksın. Önceden bu şekildeydi, şimdi çok daha iyi olmuş. Ve burada bunu yaparken de mutlaka sayı ile sonuç göstermen lazım ve kısa vaka anlatımı yapmanı tavsiye ederim. Dilini alıcıya uydurman lazım. Kullandığı kelimeler neler, görseller neler, üslup hedef kitle ile aynı tonda olması lazım. Uzmanlaşman gerekiyor. Dar bir konuda derinleşmen lazım. Her işi yapan izlenimini vermemen gerekiyor. Başka ayırt edici yönünü belirtmen gerekiyor. Hız, kalite, rapor düzeni, ek hizmet veya garanti gibi farkın ne? Bunu belirtmen lazım. Yatırımın geri dönüşünü vurgulaman lazım. Ücreti saatle değil, beklenen etki ve yatırımın geri dönüşü ile ilişkilendir. Engelleri peşin yanıtla. Süre, revizyon, iletişim, teslim biçimi gibi sorunları metinde çözmen lazım. Güven işaretleri eklemen gerekiyor. Yorum, kısa referanslar, çalıştığın sektörler, görülebilir bir portföy ortaya koyman gerekiyor. Beceri piramidinin ikinci basamağını oluşturan kaldıraç ve fiyatlama çok önemli. Peki kaldıraç nedir? Daha az zaman ve emekle daha büyük sonuç almak için sistem, şablon, otomasyon ve iş bölümü kullanma sanatıdır. Peki nelere dikkat edeceğiz biz burada? Saat değil, sonuç satman lazım. Ne kadar zaman harcadım değil, ne sonuç ürettim odaklı çalışman gerekiyor. Tekrarlanabilir akış kurman gerekiyor. Şablonlar, kontrol listeleri, hazır metinler, ön ayar ile işini hızlandırman lazım. Otomasyon kullanman gerekiyor. İçeriği çoğaltman lazım. İş bölümü yapman gerekiyor. Ve burada kanıtla çalışman lazım. Yani yine öncesi sonrası sayı ve sonuç ile kısa vaka yazıları kaldıraç etkisini güçlendir.
Peki fiyatlama nedir? Verdiğin değeri beklenen etki ve yatırımın geri dönüşü ile ilişkilendirip adil ve net bir ücret yapısı kurmaktır. Biz burada nelere dikkat edeceğiz? Değere göre fiyat, paket basamakları, aylık düzenli çalışmalar, peşin, avans ve takvim. Mesela ödeme adımlarını, teslim tarihlerini netleştirmen gerekiyor. Başka kapsam sınırı, asgari süre kuralı, fiyat artışı kuralı, yazılı sözleşmeler. Bu çok önemli. Mesela teslimler, tarihler, kullanım hakları, gizlilik ve iade koşulları net olması gerekiyor. Beceri piramidinin 3. adımına geldiğimiz zaman erişimi görüyoruz. Bu çok çok önemli bir detay. Peki erişim nedir? Ürettiğin işi ve sunduğun değeri doğru kişilerin seni kendiliğinden bulacağı şekilde görünür kılma ve düzenli talep üretme sürecidir. İşini düzenli göstermen lazım. Yani öncesi sonrası örneklerle. Aramada bulunur olman lazım. Doğru mecrayı seçmen gerekiyor. Yani hedef kitlen nerede ise senin videoların, görsellerin, yazıların, şunlar bunlar nerede olacak? Orada olması gerekiyor. Yani ağırlığını oraya vermen lazım. Başka tutarlı akış kurman gerekiyor. Yani haftalık paylaşım günleri, saatler, konu başlıkları sabit olması lazım. İletişim kalıplarını açık tutman gerekiyor. İşbirliği yapman lazım. Yani uygun hesaplarla ne yapabilirsin? Ortak içerikler paylaşabilirsin. Konuk yayınları yapabilirsin. Ölç ve iyileştir. Basit başvuru yolu sunman lazım. Yani tek tıklanmayla randevu, görüşme alma ya da kısa form doldurma olanağı vermen gerekiyor. Beceri piramidinin en üstünde otomasyon ve güvenilirlik görüyorsunuz. Bu bizim için çok 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 önemli. Peki otomasyon ne demektir? Otomasyon yani tekrarlanan işleri makineye ve düzene bırakarak daha az zamanla daha çok iş çıkarma yoludur. Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tekrarlanan işi otomatikleştirmemiz gerekiyor. Zamanlayıcılar, toplu gönderimler, hatırlatıcılar, yedekleme bizim için çok değerli. Hazır düzen kurman gerekiyor. Mesela hazır şablonlar, kontrol listesi, iş yönergeleri, bunlar çok değerli. İş akışı panosu kullanman lazım. Takvimle çalışman gerekiyor. Teslim ve toplantıları önceden planla ve uyarıları al. Başka? Dosya düzeni ve adlandırma yap. Tarihli klasör, sürüm numarası, tek yerden erişim. Başka? Ölç ve raporla. Görev paylaşımı yap. Basit işleri yardımcıya devret. Son denetim sende olsun. Peki güvenilirlik ne demektir? Verdiğin sözü zamanında, bakın altını çiziyorum, zamanında ve eksiksiz tutman, iletişimi açık ve düzenli sürdürmendir. Peki nelere dikkat etmemiz lazım? Zamana uy. Teslim tarihi ve saati için tampon süre koy. Gecikme olmasın. Çok önemli. Kapsamı yazılı netleştir. Neler var, neler yok. Kaç düzeltme hakkı, ek iş ücreti gibi gibi. Düzenli bilgi ver. Aldım, çalışıyorum, teslim ettim. Kalite denetim yap. Teslimden önce kontrol listesiyle son bir bakış yap. Ulaşılabilir ol. Yani tek iletişim kanalı belirt. Dönüş süresi kuralı koy. Örneğin aynı gün. Burada önemli bir detay var. Yedek plan hazırlaman lazım. İnternet gidebilir, elektrik gidebilir, araçta arıza olabilir. Mutlaka ikinci bir seçeneğin olmalı ve kayıt tutman gerekiyor. Onaylar, değişiklikler, teslim tutanağı, fatura düzeni tek yerde durması gerekiyor. Şimdi gel rakamları bir netleştirelim. Diyelim ki aylık 12 tane kısa video, 4 tane thumbnail, başlık SEO, haftalık rapor, bu şekilde bir paket hazırladın. Ve bu paketi de 25.000 TL'den sundun. 4 tane müşteriyle çalıştığın zaman 100.000 TL aylık brüt ciro yaparsın. 10 ay bu şekilde gittiğin zaman 1 milyon TL eşiğini geçiyorsun. Alternatif olarak mesela 10-15.000 TL bandında tekli hizmetler de sunabilirsin. Ayda 8-10 teslimle yine aynı toplamı yakalayabiliyorsun. Yani buradaki rakamlar tamamen örnek. Buradaki nişine, sonuçlarına, referanslarına göre fiyat tamamen sana bağlı olarak değişebiliyor. Burada unutmaman gereken bir şey var. Değer yükseldiği zaman fiyatlar da ne olacak? Yükselecektir. Gelelim. Evet, 1 milyon TL'yi kazandın. Peki burada bu parayı sen nasıl koruyacaksın? Nasıl büyüteceksin? Evet, bu çok önemli bir detay. Burada gösteriş falan filan değil. Tamamen neyle gideceğiz? Disiplinle gitmemiz lazım. Burada yatırım risk ölçeği görüyorsun. Burada yatırımı yaparken düşükten yüksek riske doğru bir ölçek görmektesin. Düşük riskte peki ne var? Düşük riskte nakit var. Nakit amacımız nedir? Acil durumlarda hızlı kullanılacak para tutmaktır. Asıl yatırımları koruyor. Peki niye? Neden önemli? Piyasa düşerken para lazım olursa,
Varlıkları zararına satmak zorunda kalmazsın. Nakitte erişim çok önemli. Paraya istediğin anda ulaşabilmelisin. Kurallarla kilitli kalmamalı. Getiri gerçeği söz konusu. Yani getirisi düşüktür. Evet, bu yüzden zengin etmez ama tampon işlevi görür. Nakitin kullanım anına baktığımız zaman beklenmedik sağlık, iş, araç, ev giderlerinde devreye giriyor. Nakit davranış etkisinde çok önemlidir. Panikle satış yapmayı ve kötü zamanda karar almayı önler. Tabi burada sınır çok önemli. Tüm paran burada tutulmaz. Yalnızca acil durum payı burada durur, fazlası yatırıma yönelir. Şimdi burada yavaş yavaş risk artıyor. Peki burada risk nereye doğru gidiyor? Endeks fonlarına doğru gitmektedir. Peki bu endeks fonları yani borsa yatırım fonları nedir? Birçok büyük şirketi tek sepet içinde toplayan, kolayca alınıp satılan yatırım aracıdır. Peki niye seçiliyor bu? Dağıtılmış riski sağlar. Tek bir hisseye bağlı kalmıyorsun. Uzun vade mantığı söz konusu. Kısa vadede düşüş olabilir, uzun vadede birikim ve düzenli alımla büyüme hedeflenir. Bakım kolaylığı söz konusu, al tut yaklaşımına uygundur. Sık takip ve seçim gerektirmez. Endeks fonları, örnek sepetler, mesela geniş piyasa fonları ve büyük şirketleri içeren sepetler yaygındır. Ayrıca gelişen ülkeler için ayrı sepetler de bulunabiliyor. Masraf tarafı genelde düşük gider oranları vardır. Bu da uzun vadede getiriyi destekliyor. Peki nasıl kullanılır? Aylık düzenli alımla zaman içinde ortalama maliyetini dengelersin. Risk hatırlatması da var. Piyasa dalgalanır, kısa sürede geri çekilme normaldir. Acil para bu alanda tutulmaz. Şimdi biraz daha böyle risk artmaya başladı. Peki nereye doğru gidiyor? Bireysel hisselere doğru gidiyor. Peki bireysel hisseler ne demek? Tek tek şirketlerin paylarını satın almandır. Yani doğrudan o şirkete ortak oluyorsun. Niye cazip? Küçük tutarlarla başlayıp piyasayı öğrenmek ve şirketleri yakından tanımak için etkilidir. Doğrudan etki, güçlü performans gösteren bir şirketi seçtiğin zaman kazancı daha net hissedersin. Oynaklık gerçeğine baktığımız zaman aslında endekslere göre daha dalgalıdır. Hızlı yükselişte, düşüşte olabiliyor. Başlangıç önerisi nedir? Önce küçük bir payla bir dene. Öğrenirken büyük risk alma. Seçim disiplini çok önemli. Yani temel göstergelere ve iş modeline mutlaka bakman lazım. Yani hikayeye değil, veriye güvenmen gerekiyor. Dağıtım kuralı çok önemli. Zaman ufku, duygu yönetimi bizim için çok değerli. Özellikle panikle al, sat, yapma. Baştan plan yap. Yani giriş, tutma, satma ölçülerini mutlaka belirlemen lazım. Risk hatırlatması mutlaka bizim için çok değerli. Yani şirket özelinde haber, yönetim, hukuk riski vardır. Kaybetmeyi göze alabileceğin tutarla ilerlemen gerekiyor. Yatırım risk ölçeğinde en yüksek riski bulunduran arkadaşımız kim? Tabii ki kripto varlıklar. Peki bu kripto varlıklar nedir? Sayısal para ve sayısal varlıklar. Çoğu proje erken aşamadadır. Neden çekicidir? Kısa sürede büyük artış görülebiliyor. Fakat aynı hızla düşüş de yaşanıyor. Oynaklık gerçeği bizim için çok değerli, çok dalgalıdır. Bir günde ciddi yükseliş evet ya da çok sert kayıplar olabiliyor. Kripto varlıklarda risk düzeyi söz konusudur. Tutar kuralı çok önemli. Yani kaybetmeyi göze alabildiğin küçük bir tutarla ilerlemen lazım. Alım yöntemin olması lazım. Yani zamana yayarak yavaş alım yap. Tepede toplu alımdan kaç. Bu çok önemli bir detay. Araştırma mutlaka şarttır. Ekip kim, amaç ne, kullanım alanı, arz dağıtım, yol haritası iyice incelemeden mutlaka hareket etmemen gerekiyor. Dolandırıcılık riski çok yüksektir. Kripto varlıklarda saklama güvenliği, düzenleme belirsizliği bunlar önemli. Özellikle burada dengeleme mesela tüm varlığı kriptoya yığma. Nakit tamponu ve başka varlıklarla mutlaka denge kurman gerekiyor. Özellikle çıkış planı bizim için çok değerli. Mutlaka bir hedef fiyatı belirlemen lazım. Zarar kesme eşiği ve süre belirle. Duyguyla karar vermemen gerekiyor. Toplayacak olursak öncelikli olarak bir nakit yastık oluşturman gerekiyor. Bu kötü zamanda varlık satmanı engeller. Ardından uzun vadeli, düşük maliyetli, ETF odaklı birikim yap. Küçük bir payla bireysel hisse seçmek piyasayı öğrenmek adına faydalı olabilir. Kripto tarafında riskini mutlaka bilmen lazım ve küçük küçük alımlarla yoluna devam edeceksin. Tabii bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Buradaki bizim amacımız senin emek ve kazandığın bu geliri dalgalanmalara karşı koruyalım ve söz konusu bunu büyütelim. Şimdi nereye geldik?
Nişini bulmaya geldik. Ne yapacaksın? Hemen bir kağıt bir kalem alıyorsun. Güzelce dediklerini yapıyorsun. Nişini buluyorsun. Ne yapacaksın? Tabii ki harekete geçeceksin. Evet, videonun sonuna geldik. Anlattıklarımla alakalı merak ettiğin bir şey varsa, sorular vesaire varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsin. Bu arada kanalıma abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınıza bu videoyu göndererek onlara katkı olabilirsiniz. Ayrıca algoritma bizi öne çıkararak diğer insanlara bu alanlarla alakalı katkı olabilirsiniz. Sevgiyle kal, hoşça kal.